8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Tancan Hoş bulduk. Hocam. Sağ olun Bugün hocam. çok güzel konularımız var tekrar. Evet. Hele ki beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bir tanesi 6, bir tanesi 3 yaşında çocuklarım var. Ne güzel. Süt dişleriyle ilgili soracağım. Tam da şu an sırasında 6 yaşındakinin 2 tanesi çıktı. 2 tanesi artık yerine geldi. Diğerinin de tamamen süt dişleri diğerinden farklı. Azı dişleri uzun falan gibi. Bunlarla ilgili çok güzel sorular var. Hemen bizi de bilgilendirirseniz çok sevineceğim. Tabii ki, memnuniyetle. Süt dişleri halk arasında nasıl olacağız, düşecek diye bakarız ya hocam. Bunlarla ilgili önemseniyor mu, önemsenmiyor mu? Ortodontik tedaviye ne zaman başlanmalı ya da bir uzmana ne zaman gösterilmeli? Şimdi süt dişleri gerçekten yıllardır yanlış bilinen bazı halk arasında durumlar var. Süt diş deyip önemsenmemeye başlıyor. Nasıl olsa alttan yeni dişler gelecek diye. Normal şartlarda benim hep bir uyarım, süt dişi deyip geçmeyin. Çünkü o alttan gelecek dişlerin düzgün sıralanması için süt dişlerinin her birinin ayrı ayrı önemi var. Daha ortodonti küçük yaşlarda başlıyor. Daha işte düzgün, uygun anne sütüyle beslenmesi, işte çevre dudak kaslarının, yanak kaslarının gelişmesi, uygun emzikler ya da biberonlarla beslenmesi. Parmak emmen çocuklar Parmak emme gibi alışkanlıkların erken dönemde kırılması gibi şeylerle ortodonti küçük yaşlarda başlıyor. Hastalarımızın aslına bakarsanız süt dişlerinin küçük, yani anneleri mesela yanlış yapılan bir şey var. Şekerli sütle besleme alışkanlıkları ve birçok hasta gelir ki bize biberon çürükleri dediğimiz her yere yaygın bir şekilde dişlerin çoğunun çürümüş olduğu, ağızda dişlerin hemen hemen çiğneme fonksiyonu yerine getiremeyecek şekilde aşınmış olduğu vakalar. Biz şekerli sütle beslenmenin yanlış olduğunu ya da besledikten sonra da bir tülbent gibisinden bir şeyle daha küçük bebeklik döneminden bile bu dişlerin çürümeden çözümünün kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Anne babalar hemen benim yanımda çocuklarına kızıyorlar. Bak şeker, çikolata yemeyeceksin. Doktor amcan işte çürüklerinin olduğunu söylüyor. Bu da doğru değil. Evet. Çocuk bu. Kararında mutlaka çikolatasını da, dondurmasını da, şekerini de yiyecek. Ama önemli olan bir şey var ki çok güzel dişleri fırçalayacak. Eğer düzenli olarak bir sabah ve akşam çocukları diş fırçalama alışkanlığını kazandırırsak biz bu alanda sıkıntı yaşamayız. Kaç yaşında fırçalasınlar hocam? Bence küçüklükten itibaren. Yani ermeye bir buçuk yaşında bile ona özel fırçalar var çünkü. Evet. Ona özel macunlar var. Ben en önemli şeyin anne babanın rol model olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, evet. Anne baba ile beraber hadi gel beraber dişlerimizi fırçalayalım diye gittiğiniz zaman aynanın karşısında onu yapmak onun için bir oyun gibi oluyor ama öyle beyne yerleşiyor artık. Ve biz hep böyle bir alışkanlığımız vardı. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra anne baba kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Anne baba şöyle bir baksın gerçekten. O çünkü aynı yeri fırçalıyor olabilir küçük çocuk. Biz o ağzı güzelce temizledikten sonra çürüklerimizin oluşmadığını görüyoruz. Tabii arayüz çürükleri oluşabiliyor. Bazen ne kadar temizleseniz de dişlerin arasında yiyecek artıkları birikiyor ve onlar da çürütüyorlar. Bunların da belli dönemde daha küçüklükten itibaren düzenli diş hekim kontrollerine alıştırmamız gerekiyor. Ne zaman diş hekimine gidiyoruz? Çocuk ağrıdan duramadığı sabaha kadar en travmatik döneminde diş hekime gidiyoruz ve artık ondan sonra diş hekimi fobisi başlıyor. Birçok toplumda insanda diş hekim fobisi vardır. Bunun temeline inersek de mutlaka bunun altında bir geçmişteki travması yatıyordur. Bize küçüklük döneminde dişlerin florlanması ya da daha az problemliyken gelirlerse çocuk doktorla tanışacak ve kaynaşacak, onun bir öcü olmadığını anlayacak. Ondan sonra daha rahat gitmeye başlayacak. Gerekirse bir çürüğü varsa onların dolgusu yapılacak ve gelecekte problemlerin olmaması sağlanacak. Dolayısıyla süt dişlerini çok iyi korumamız gerekiyor. Eğer çürüdülerse dolgularının yapılması gerekiyor ve alttan gelecek olan daimi dişinin 6-12 yaş arasında diş değişimleri vardır. Önce hemen 6 yaş dişleri en arkadan çıkar, ondan sonra alt keserler düşer, alttan 2 tane diş çıkmaya başlar, üstten 2 tane çıkmaya. Hep sırası vardır, bunların zamanı vardır. Acele etmemek gerekiyor. Ama bunlar çıkana kadar mutlaka bu süt dişlerimizin kökleri kendiliğinden eriyip düşene kadar ağızda kalması gerekiyor. O anlamda maksimum özen gösterilmeli. Tabii 3 yaşında dişinde bir çürüğü olan bir çocuğu 6-7 yaşına kadar dişi dökülecek nasıl olsa bunun yenisi gelecek diye bekletemezsiniz ki hocam. Sabaha kadar ağrıyla işte uyumayan hem aileye hem çocuğa çok büyük eziyetler vererek. Anne babaya bakacaklar hocam. Ondan sonra dişlerini fırçalayacaklar. İlerledikten sonra da o diş kurtarılacak olan, basit bir dolguyla kurtarılacak olan diş kanal tedavisine belki çekime gidiyor. Ondan sonra diş daha da büyüyor. Hocam peki süt dişleri çekildiğinde yerine yer tutucu tedavi yapılmalı mı? Bir de bu çekilme ile düşme aynı şey mi?
Şimdi hani çocuk sonuçta hani bir süre sonra düşüyor, oynuyor, tutup Şimdi çekiyorsunuz. aslında ikisi Bu aynı farklı. şey değil hocam. Evet, onu Eğer gerçekten çürük ilerlediyse Evet. ve mecburiyetten dolayı kanal tedavisi yapılamayacak boyuta geldi ise dişin çekilmesi gerekiyor. Artık o dişin orada kalması çok büyük ağrılara neden olabilir ve hatta oradaki oluşan apse dokusu alttan gelişimi devam eden, mine gelişimi devam eden dişi de etkiler ve diş sürdüğünde artık üstüne defektler falan görürüz. Onun için o dişin aşırı ilerlemiş çürüğün çekilmesi gerekiyor. Ama normal dişin ne olması gerekiyor? Alttan diş geldikçe, yukarı doğru sürdükçe kökünü eritir. Bir süre sonra diş bayağı fazla oynamaya başlar ve pıt diye aslında ya da işte böyle hep bir şeyleri vardır. Evet. Böyle çekim hikayeleri vardır herkesin. Kendi dişlerimi kendim çektim falan diye birçok çocuk anlatır. Dolayısıyla zamanı gelen diş de sallanır ve bir yerden sonra yumuşak doku bırakır ve ya da kendiliğinden bir şekilde basit bir şekilde çekilebilir. Ya da hekime geldiği zaman da küçük bir topikal anesteziyle çok rahatlıkla çekilebilir. Onun için doktorun çektiği ileri çürüklü bir diş çekimiyle kendiliğinden düşmesi arasında bayağı büyük fark var. Tabii eskiden hatırlıyor musunuz hocam, sizler de kapıya bağlanırdı, Evet, öyle kapı şeyler vardı. kapatılırdı Tabii, falan. tabii, Mesela tabii. o sizin Aynen. dediğinize geliyor. O zaman orada daha bitirilmiş bir şey orada var. kök bitmiş, kök kalmamış. Diş yalnızca bir et parçası tutuyor oradaki. Dolayısıyla onu çekmek çok kolay. Ama öbür çekim için gerçekten lokal anestezi yapılıp orada apsenin öncesinde kurutulup ondan sonra dişinin çekilmesi gerekiyor. Peki hocam, diş çekildiyse yani yer tutucu kullanmak gerekiyor mu Yer ortodontik? tutucu eğer ki zamanından çok önce çekildiyse, Evet. mesela diş 10 yaşında alttan sürecek olan bir diş ise ve çocuğumuzun dişi 6 yaşında çekilmek zorunda kaldıysa, Evet. dolayısıyla mutlaka o boşluğun bir şekilde korunması gerekiyor. Eğer onu korumazsak, biraz önce dediğim gibi 6 yaş dişleri sürmeye başladığı gibi Öne diş biraz daha öne doğru kayacaktır. Ondan sonra alttan çıkacak olan 3 tane dişin, köpek dişimizin, küçük ağız dişlerimizin yeri kalmıyor. Ne oluyor? Yukarıdan çıkan işte böyle sivri köpek dişleri yukarıdan çıkınca da ortodontik çapraşıklar, ortodontik problemler karşımıza çıkıyor. Onun için erken dönemde eğer diş çekildiyse mutlaka o kaybedilen yerin bir şekilde yer tutucuyla korunması ya da kaybedilmişse, arkadan öne doğru diş geldiyse ortodontik olarak tekrar daha erken dönemde o dişin boşluğunun açılması gerekiyor ki alttan çıkacak olan dişlerin yerini hazırlamış olalım. Eğer yapmazsak ortodontik problemler, çapraşıklar erken dönemde belki çok basit bir şekilde çözebilecekken ileride çok büyük problemler karşımıza Peki çıkıyor. çocuklarımızı hocam ne zaman bir ortodonti uzmanına göstermek gerekiyor? Ne zaman sizlere başvuralım? Bazen aileler çok heyecanlılar, çok işte geç kalıyoruz korkusu var. Tabii Evet. haklılar da. Şimdi siz Erken bana o teşhis kadar çok güzel önemli. bilgiler yüklüyorsunuz Tabii. ki ben sanki hep geç kalıyormuşum gibi size getirmek O bakımdan istiyorum. ben bir ortodontik muayene için alttan 4 keser diş, daimi keser dişler sürsün. Üstten 4 keser daimi diş sürsün. Ondan sonra bir ortodonti uzmanı görsün diyorum. Evet. Ama sizin dikkatinizi çeken, işte çenede bir şekilde kayıklıklar, çenenin ileri doğru bir şekilde hareketi ya da hastamızın anormal fonksiyon, parmak emme, dil itimi, işte bir sürü başka anormal yutkunma alışkanlıkları var. Böyle problemleri erken dönemde görüyorsanız bir ortodontistten fikir almak ve küçük basit belki önleyici bir tedaviyle gelecekte büyümeden problemlerini çözebiliriz. Peki konuşmada pelteklik ya da R'leri söyleyememe de aslında bir ağız ve dişin bir Ayrıntılı bir fonksiyonel muayene gerektirir. Bu peltekliğin sebebi belki öndeki geçiş aşamasındaki açıklık olabilir, açık kapanış deriz. Süt dişleri dökülür, daimi dişleri gelirken olabilir. Ya da kalmış infantil yutkunma olabilir. Yani ne demek bu? Bebekler biliyorsun yutkunurken dilleri dişlerin arasına girer. Ama dişler sürdükten sonra o alışkanlık devam ettiği için dişler uzayamaz. Önde açık kapanış oluşur. O gibi durumlarda pelteklikler oluşabilir ya da dil bağı kısalığı ya da çevre yumuşak dokularda problemler olabilir. Dolayısıyla onun ayrıntılı bir teşhisinin konulması ve erken dönemde bu alışkanlığı kırarsak gelecekte problem oluşmaz. Evet. Bazı çocukların yalnızca konuşmasındaki peltekliğin temelinde alışkanlık olduğunu, öyle alışmış, öyle devam ediyor. Alışkanlık olduğunu görüyoruz. Ya da ağız solunumu yapıyorsa mesela hasta, bunu tamamen alışkanlık olarak yapıyor. Alışkanlığını erken dönemde kırarsak hiçbir sıkıntımız kalmaz. tabii. Peki hocam, ortodontik tedaviye en erken kaç yaşında başlanılabilir çocuklarda? Ortodontik tedavi yaklaşık olarak ben 7-8 yaşlarında eğer ki biraz önce bahsettiğim fonksiyonel kaymalar varsa, dişlerde aşırı çapraşıklık var ve alttan sürecek olan dişlerin yerleri yoksa 7-8 yaşından itibaren biz çocuklarımızın dişlerini hazırlıyoruz. Alttan gelecek olan dişler doğru yerine sürsün. Gelecekte belki hiçbir tedaviye ihtiyacı olmadan çok küçük basit uygulamalarla
dişleri düzgünce sıralayabiliyoruz. Hocam bir şeffaf plak ustası ve uzmanı olarak size sormak istiyoruz. Çocuklara da şeffaf plak takılabiliyor mu? Kesinlikle Yapılabiliyor mu? tamamen çocuklara uygun olarak onların böyle ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde basit oyun tarzı şeylerle şeffaf plak uygulamalarını Ama yapıyoruz. çıkartımı takımı var diye hani yemeklerde. Bir Bu onları dönem rahatsız ilk ediyor. zamanlarımızda çok korkuyorduk. Acaba çocuklar şeffaf plakları takarlar mı diye. Aileler kaygıyla başladılar. Ama diğer alternatif teller, o takır çıkarılır teller ya da o yapıştırılan telleri gördükten sonra artık çocukların motivasyonun maksimum olduğunu ve çocuklar diş hareketini çok hızlı elde ediyoruz. Çok hızlı sonucu gördüğümüzden dolayı da çocuklar da motive oluyorlar ve çok güzel apareylerini takıyorlar. Ben hiçbir problem çocuklarımızda takamıyor gibisinden problem yaşamıyorum. Evet, biz Çok aileler biraz memnunum. ondan korkarız çünkü, değil mi? Hiç o bakımdan rahat olabilirsiniz yani. Peki hocam çocuklara bu tedavi, yani şimdi çocuklar hastaneye gitme korkusu var, diş hekimi korkusu onlar için daha da bir fazladır. Bu korkuyu nasıl yeniyorsunuz? Şeffaf plakları biz biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Benim mesela kocaman bir plağım vardır. Çocuklarla tedavinin başında onunla derim ki bak ben de plaklarımı takıyorum falan gibisinden beraber pozlar veririz. Ya da şeffaf plakların üstüne küçük küçük stickerlar yapıştırıyoruz. Gülen yüzler, işte çeşitli hayvan figürleri. Ya da kutuların üstüne stickerlar yapıştırıyoruz ki onları bir şekilde bu oyuna dahil edelim. Onlar biraz eğlensinler. Evet. Eğlendikçe daha çok motive olsunlar ve daha çok taksınlar diye. Onun için hem motivasyon hem de bu eğlence bakımından çok güzel tedavi süreçlerini şeffaf plaklarla da eski tellere göre biraz daha rahat bir şekilde sonuçlandırabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten teşekkür ederiz. çocuklarımızı bile aydınlattınız. Çok sağ olun, teşekkürler sağ olun, hocam. eksik Çok olmayın. sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü program konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal idi. Bize vermiş olduğu bilgiler için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.